Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere vitamin bombası hazırladım. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için gerekli malzemeler: 300 gram kadar patlıcan, daha doğrusu normal standart boydan, orta boydan 2 tane diyebilirim. Yarım kilo kabak, 1 kuru soğan, 5 diş sarımsak, 2 tane de kapya bibere ihtiyacımız var. Patlıcanlarımızın hiç kabuğu kalmayacak şekilde soyarak başlayalım. Bu arada siz söylemeden ben söyleyeyim. Bu patlıcanların, bu kabakların böyle minicik baby oluşuna ben bayıldım. Pazarda görür görmez aldım. Patlıcanları hiç tuzlu suya bile ıslamadım. Çünkü zerre kadar acısı bile yoktu. Sevgili arkadaşlarım, Türkiye'de olduğum zamanlarda tabii Türkiye'nin bu avantajını da yaşamış oluyorum. Yani Almanya'da bunları bulmak neredeyse imkansız. Kapya biberlerin de içindeki çekirdeğini çıkaralım. Onu da ortadan ikiye ayırarak hazırlayalım. Kabakların kabuklarını soymadım. Sadece iki ucunu keserek hazırladım. Bütün malzemelerimizi hazırladık. Bu arada civcivler için belirteyim. Bu tarz sebzeleri, her türlü sebzeyi doğramadan önce mutlaka yıkayın. Yıkadıktan sonra doğramayın. O zaman besin biraz suyla gider. Yıkayıp doğrarsanız çok sağlıklı bir çalışma olur mutfakta. Bütün malzemeleri küp küp olacak şekilde doğrayarak hazırlıyorum. 5 diş de sarımsağımız vardı. Onları da küçük küçük kıyarak hazırladım. Şimdi doğramış olduğumuz bütün malzemeleri büyükçe bir kasenin içine alıyoruz. Çünkü rahat karıştırabilmemiz için kaseniz büyük olsun. Fırına vereceğimiz için, yani bir nevi kızartma işlemi yapacağımız için yarım su bardağı hakiki sızma zeytinyağı kullandım. Zeytinyağı yoksa yarım su bardağı sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yağ oranı çok değil, anca lezzetini tam yuvarlıyor diyebilirim. Yarım su bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı silme tuzumuzu ilave edelim. Bu arada ben hemen belirtmek istiyorum sevgili arkadaşlarım. 1 tatlı kaşığı da kırmızı toz biberi bu aşamada ekleyin. Görüyorsunuz bakın videonun üzerinde. Ama ben onu eklerken kayıt düğmesine basmamışım. Kusuruma bakmayın. Ama hem info box'a yazıyorum hem de sesli olarak dile getirdim. Hepsini güzelce harmanlayalım ve yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimize güzel bir şekilde kızaracak şekilde döküp her tarafını yayalım. Ben fırın tepsisini daha önceden hazırlamıştım. Sebzelerimizi yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye döküyoruz. Siz izlerken hemen birkaç bilgi vermek isterim. Sevgili arkadaşlarım, bunu mesela akşam çorba mı yaptınız? 1 kaşık ekleyin. Hatta bununla çorba bile yapabilirsiniz. Onu da seslendirmede yetiştirirsem anlatacağım. Veya sahurda ekmeğinize sürün, yiyin. Yok böyle bir lezzet diyorum. Hem çok sağlıklı hem çok lezzetli. Sebzelerimizi tepsimize dizdik. Önceden ısınmış alt üst ayar 200 derece fırında yaklaşık 30 dakika kızarmaya gönderelim. Şöyle bir 15 dakika sonra bir karıştırdım. Hani her tarafı güzel kızarsın diye. Tekrar fırının kapağını kapatıyorum. Yani iyice kızardığından emin olun. 30 dakika 200 derecede tam denk düşüyor. Aslında şu anda fırından çıkardığınızda bile mutfakta muazzam bir koku oluyor. Bu şekilde bile sarımsaklı yoğurdu döküp yiyin. Ama biz bugün farklı çalışacağımız için şöyle bir cam kase alıyorum. Biraz yüksekçe ve bütün sebzeleri kasemizin içerisine dolduralım. Yüksek bir tencere de olur. İlla cam olması şart değil. Plastik de olur ama plastiği tavsiye etmiyorum. Çünkü sebzeler çok kaynar. Cam veya çelik olabilir. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bütün sebzelerimizi bir blenderdan güzelce geçiriyoruz. Yani içerisinde taneli sebze hiç kalmasın. Böyle güzel kremsi bir kıvama görmüş olduğunuz gibi getirelim. Bu da yaklaşık zaten 1-2 dakikanızı alıyor. Şu anda bitti. Yaklaşık bir 2-3 dakika blenderdan geçirdim. Şimdi size kıvamını göstereceğim. Sevgili arkadaşlarım, güzelliğe bakar mısınız? Çok şahane bir lezzeti ve kıvamı var. Ben onu servis tabağına almadan önce bir tadına tuzuna bakın. Baharatlarını ekleyin. Ben biraz tuz, biraz karabiber ve biraz da acı pul biber ekledim. Bu sizin zevkinize kalmıştır. Hatta doğu tarafında bir baharat vardır, çok kullanılır. İsmini unuttum. Şimdi aklıma gelmiyor. Kekiğin abisi gibi bir baharattı. Gelmedi aklıma. Zerde gibi bir şeydi ama unuttum, özür dilerim.
Onu da serpebilirsiniz. Lezzetini damak zevkinize göre artırın. Servis tabağına aldım. Şu anda vitamin bombamız hazır. Ben bugün size servis ederken kızarmış ekmekle servis edeceğim. Ben bunu bir İtalyan restoranına gittiğimde sevgili arkadaşlarım bu ekmeği kızartıp üzerine de bu sebze karışımını sürüp servis etmişlerdi. Ben de sordum bu nedir, bunun içinde ne var diye. Bana sebzeleri zeytinyağında fırınlayıp robottan geçiriyoruz demişlerdi. Ve ben de bugün sizlere sunmaktan çok mutluyum. Ben Airfryer'de 3 tane ekmeği üzerine zeytinyağı dökerek kızarttım. Fırında da kızartabilirsiniz, tost makinesinde de veya tavanızda da 2 yüzünü kızartabilirsiniz. Mesela sahura çok güzel ve çok lezzetli olur. Ekmeklerimizi kızarttık. Her şey sunum için hazır. Şöyle sizlere detaylı bir şekilde gösterip büyük bir zevkle lezzet testine geçiyorum. O zamandan beri sevgili arkadaşlarım aklımdaydı sizlere bunu sunmak. Çok lezzetli, hatta onlar üzerine bir de fesleğen yaprağıyla servis etmişlerdi. Muazzam bir lezzetti. Hemen bir tane vitamin bombamızdan alalım. Kızarmış, zeytinyağında kızarmış ekmeğin üzerine sürüyorum. Ve üzerine de mümkünse parmesan peyniriyle servis edin. Çünkü böyle servis gelmişti bana da. Parmesana en yakın peynir çok eski kaşar olabilir. Tulum da yapabilirsiniz. Hatta içine vitamin bombasını peynir de ilave edebilirsiniz. Çok lezzetli bir tarif sunmaktan bugün sizlere çok mutluyum sevgili arkadaşlarım. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Hepinize hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yeni tarifimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.